emekli maaşımın tamamını harcasam bu bölgede yani çok rahat gezerim. Tayland'da o korkuyu yendim. Çıkardı, bana para teklif etti. Sadece emekli maaşımı, aydan aya emekli maaşımı bekliyorum. Bu bölgedeki belki de en uygun fiyatlar. Aileden biraz eleştiri geldi. Benim eşim çok sağlamcıdır. Ben o yaşlarda geçseydim şimdiki gibi mutlu olamazdım diye düşünüyorum. Hep de emeklilik hayalimdi benim. Bir çiftlik kurmak, bir de dünyayı gezmek. Herkese yeni bir videodan selamlar. Koh Rong Adası'na veda ediyorum ve istikamet neresi? Tabii ki Vietnam. Uzun süredir gitmek istediğim bir yer. Yol çok uzun sürecek arkadaşlar. Karadan geçeceğim. 11 saatlik bir otobüs yolculuğu beni bekliyor. Erkenden kayda girmek istedim. Hem de dedim ki size son kez Koh Rong Adası'nı göstereyim. 2 haftadan fazladır buradayım. Çokça dinlendim. Çokça edit yaptım. O yüzden bu editler kolay olmuyor. Eğer beğenip yorum yaparsanız da sevinirim. Develi kardeşinizin yolculuğu bu şekilde başlamış oldu. Şimdi size feribotu göstereceğim. Ve feribotun içerisindeyken de bir şeylerden bahsedeceğim. Buraya geliş gidişinizle alakalı da böyle biraz bilgiler vereyim ki işinize gelmek isteyenler için işinize yarayabilir. Eğer videoları izlemediyseniz de Kamboçya oynatma listesinden videoları izleyebilirsiniz. Hadi bakalım bugün yol nasıl geçecek? Feribotla geri dönüş yapacağız. Şimdi buraya birkaç tane geri dönme metodu var. Bazıları hızlı feribot dedikleri. O daha hızlı bir şekilde geliyor. Bir de bunlar var. Bunlardan malzeme taşılıyor. Biraz daha belki konforsuz ama daha ucuza gidiyorsunuz. Ne kadar ucuza gidiyorsunuz? Sadece 5 dolar. Feribot'ta bakın kiminle karşılaştım. Türkiye'nin en önemli YouTuber'larından Furkan Aras. Günaydın. Günaydın. Kardeşim günaydın. Günaydın. Furkan Bey, bu feribotun 5 defa battığını biliyoruz. Abi dün 2'ydi bu. 2. Abi sabahtan akşama da 3 kere battı mı gece bu? Abi 5 defa batmış ve turistleri kurtarmak için gerçekten buradan insanlar seferber olmuş. Onları almışlar, teknelerle beraber almaya gitmişler ve kurtarmışlar. Gerçekten birkaç sefer batmış. Ama ölen var mı o birkaç sefer içinde? Yok. İyi, ben yüzme biliyorum da Reşit çok iyi bilmiyor. O konu biraz sıkıntı biraz. Denize düşen yılana sarılır. Tabii ki. Bakacağız, çözeceğiz ya. Peki feribotunuz çok güzel görünüyor. Ne iş yapıyorsunuz? İmamlık yapıyorum. İmamlık yapıyor. İyi para kazandırıyor. Koh Rong Merkez Camii'nde cemaatimize bekleriz. Evet kardeşim, şaka bir yana. Şey gibi arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın, yani biz kurgu yapmıyoruz. Gerçekten plan dışı. Bugün seninle karşılaştık. Peki kardeşim, dur bakayım, kayıtta mıyız? Nasıl değerlendiriyorsun? Adada yeni uyandın şu anda ama gözündeki çapaklar hala ben buradayım diyor. Peki tırnaklar. Aynen. Sadece bir şey sormuyorum. Her şey çok güzel. Güneş tepemizde. Dolunay da vardı. Kıpkırmızıydı. Şimdi ise feribota bindik. Karşıya geçeceğiz. Oradan da başkente bizim dönüş yolculuğumuz başlıyor. Evet, siz sonra sen devam. Biz Türkiye'ye dönüyorsunuz. Maalesef. Sen Abi, de Vietnam'a gidiyorsun. Vietnam'a bakalım. O zaman ben sizi çok meşgul etmeyeyim. Benim feribot kullanıyorum. Yok, yemek yiyorsun. Yemek dediğim şey. Gerçekten tutarsa diye galiba. Mantıklı. 2 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Eğer deniz çok dalgalı değilse bu yöntemi seçebilirsiniz. Eğer deniz biraz dalgalıysa o hızlı feribotları seçin derim. Daha konforlu, mideniz bulanmaz. Bunda biraz daha mideniz bulanma ihtimali var. Ben gelirken aşırı doluydu, öyle söyleyeyim. Yani ben tüplerle beraber gittim. Kafamı şu tüplere yasladım. Bir de bazen dalga olunca üzerinize su filan da sıçrıyor. Ama ona rağmen kazasız belasız geldik. Önemli olan o. Hadi bakalım. İsminiz neydi? Beyti benim adım. Beyti Oskay. Beyti hocamla beraber karşılaştık. Beyti hocam, şimdi biraz sizden önce konuştuk. Dediniz ki YouTuber'ları izleyerek seyahat ediyorum. İlk emekli olduktan sonra ilk uzun yolculuğunuz. Evet. Yolculuk nasıl geçti? Deneyimleriniz ne? Beklentileriniz nasıldı? Karşıladı mı? Şöyle bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Seve seve. Şimdi ben 32 sene boyunca özel sektörde çalıştım. Çok da yoruldum. Hep de emeklilik hayalimdi benim. Bir çiftlik kurmak, bir de dünyayı gezmek. Çiftlik kurdum. 3 sene boyunca çiftlik işiyle uğraştım. Bu süre zarfında çok sayıda genç gezgin arkadaş takip etmeye başladım. Sizleri takip etmeye başladım ve çok şeyler öğrendim. Onların da bu gezide bana çok faydası oldu. Niyetim bir 4-5 ay civarında bu bölgeyi gezmek. Yani gelmişken görebileceğim tüm ülkeleri görmek. Ondan sonra bir döneceğim Türkiye'ye, çünkü torunlar bekliyorlar. Sonra da kısmetse uygun bir zamanda Güney Amerika. Evet, yani Güney Amerika'da da benim idolüm Burak Durgun. Evet. Bir de Furkan. Evet. Yani onların tüm videolarını neredeyse izledim, Güney Amerika'daki seyahatlerini.
Dolayısıyla bir Güney Amerika gezmek istiyorum. Sonra eğer vakit olursa, imkan olursa spontan birkaç ülke, maksimum bir ay geri dönmek istiyorum. Yani bu süreç devam edecek, seyahatleriniz hep devam edecek. Edecek. Yani şöyle, emekli maaşımın yettiği yere kadar, bütçe anlamında yettiği yere kadar gezmeye devam edeceğim. Çoluk çocuk büyüdü. Artık bana bir yük olmaktan çıktılar. Dolayısıyla bundan sonra Peki Asya'da yetiyor mu hocam? Yani bizi izleyen insanlar, emekli olan insanlar da hep böyle bir bütçe hesaplaması içerisinde. Ve çoğu Mecburen. sorduğum zaman isterseniz dünyayı gezmek istiyorlar. Asya'da emekli maaşıyla, üretici saf emekli maaşıyla gezmek mümkün müdür? şöyle söyleyeyim. Şimdi ben özel sektörde yönetici olarak çalıştım. Ve ortalamaya göre yüksek bir emekli maaşıyla emekli oldum. Ben emekli maaşımın tamamını harcasam bu bölgede çok rahat bir tatil yaparım. Yani çok rahat gezerim. Ama öyle yapmadım ben. Şöyle bir bütçeleme yaptım. Gene sizlerden gelen bilgiler doğrultusunda bu Asya bölgesinde benim gördüğüm hostellerde kalarak, yani lükse kaçmayarak, işte şeyde de yemek hususunda da işte sokak yemekleri şu bu filan lüks restoranlara gitmemek kaydıyla ortalama 500-600 dolar civarında bir aylık bir maliyetle gezilebiliyor. Bu 1,5 ay zarfında veya 2 ay zarfında da onu test ettim. Kamboçya benim 3. ülkem. Şimdi Vietnam'a geçeceğim cumartesi günü. 4. ülkem olacak. Bangkok'ta çok rahat ettim. Yani Bangkok'ta fiyatlar bu bölgedeki belki de en uygun fiyatlar. Yemek olayı da çok ucuz Bangkok'ta. Bir de Bangkok'ta otostop kültürü de nispeten iyi. Denediniz mi hocam? Denedim. Otostopla gezdim. Chiang Mai'ye kadar mesela Bangkok'tan otostopla gittim. Ama Laos'ta çok sıkıntı. Burada sıkıntı. Hocam gerçek bir gezginvari bir yolculuğa çıkmışız otostopla işin içerisinde. Evet. Paylaşımlı odaların olduğu, Evet. gezginlerin böyle çok içli dışlı olduğu hosteller de aynı şekilde. Evet. Hatta şöyle de bir şey yaşadım. Benim sırt çantamda çadırım ve şeyim de var. İşte uyku tulumum falan da var. Ben Laos'a Tayland'ın kuzeyinden geçtim. Dolayısıyla Laos'ta o bölgede şey yok. Tekneyle 2 gün boyunca bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Onun dışında çok fazla konaklama seçeneği yok. Olanlar da çok pahalı. Yani fırsatçılık yapıyorlar. Mesela orada 2 tane kasabada şey yaptım. İşte tapınaklarda gece bir tanesinde matımı açtım. Monklardan izin aldım. Bir tanesinde çadır kurdum. Böyle şeyler de yapmak zorunda kalıyorsunuz çünkü normalde 150-200 liraya kalabileceğiniz hostel orada bana bir geceliğine 1400 lira para istediler. Çok sinirlendim. Çadırı kurdum. Hocam tarzımız çok benziyor. Ben de sırt çantası ve hem de aynı şekilde çadırımla seyahat ediyorum. Kafam çok rahat. Baktığım bir yer bulamıyorum. Ya motorumu seviyorum ya çadırımı kuruyorum. Hiç konaklama dert olmuyor. İnsan yeter ki biraz konforundan böyle biraz verdiği zaman her türlü konaklama ihtiyacını gideriyor. Hep söylediğim bir şey var zaten. 3 tane giderimiz oluyor işte yeme, ulaşım, aynı şekilde konaklama. Konaklamayı zaten ucuza hallettiği zaman insan gerisini kolay bir şekilde hallediyor. Peki diliniz var mıydı hocam yola çıktığınızda veya dil işini nasıl hallediyorsunuz? İngilizcem var benim. Çok güzel. Yani hiçbir dil problemi yaşamıyorsunuz. Yok, şöyle. Şimdi bizler işimize yarayacak kadar İngilizce konuşabiliyoruz ama bu bölgenin insanının çoğu İngilizce bilmiyor. Orada da şey var, devreye giriyor. İşte vücut dili devreye giriyor. Teknoloji giriyor. Google Translate. Yani bir şekilde hallediyorsunuz işinizi. Çıkarken kaygılarınız var mıydı hocam yolculuğa? Hiç yoktu. Hiç yoktu, şöyle yoktu. Bir tek otostop konusunda biraz kaygılarım vardı. Yani acaba otostop o bölgede olur mu olmaz mı diye. Tayland'da o korkuyu yendim. Yani Tayland'ın insanı yardım etmek için duruyor. Almayacaksa bile duruyor. Evet. Otostop galiba böyle karşılıklı güven esasına dayanan bir müessese diyeyim veyahut da bir Güzel sistem. bir paylaşım aslında. Evet. Yani ben insanlar ücretsiz ulaşım olarak bakıyor ama ondan daha ötesi. Çok şey öğrendim ben otostopta. mesela Bangkok'ta ilk otostop deneyimimde bir vatandaş durdu. Böyle gayet lüks bir araçta bir vatandaş. Benim yaşlarda belki 1-2 yaş büyük olabilir. Bana ne yaptığımı sordu. Dedim ki ben otostop çekiyorum. Neden dedi. Şimdi adamı kalbini kırmadan göndermek için dedim ki param yok dedim. Çıkardı bana para teklif etti. O zaman teşekkür ettim, dedim ki param var. Madem param var niye bu şekilde gidiyorsun dedi. O zaman dedim ki insanlarla tanışmak istiyorum dedim. Adamın çok hoşuna gitti. Evet. Yani ben otostopta o felsefeyi çok beğeniyorum, çok seviyorum. Yani
bir 200 kilometrelik yolda bazen 4 sefer 5 sefer otostop değiştiriyorsunuz ve evet. Ve bir de şey de oluyor ya hocam, böyle yoldayken an ve an o bölgeyi anlatarak Evet. gidiyor. Yani onu maalesef belki otobüste de olabilir, trende de belki bir ihtimal lokal insanlarla tanışarak olabilir ama otostopta birebir aynı ortamdasınız, karşılıklı güven ve paylaşım içerisindesiniz. Siz bir şeyler alıp paylaşıyorsunuz, onlar bir şeyler alıp paylaşıyor ve unutulmaz bir hikaye oluyor. Kesinlikle. Yani o yüzden genelde Yani işin ekonomisinden ziyade bu kısmı daha önemli. Yani benim o yolda otostopla değil de işte atıyorum otobüsle ya da trenle gidecek kadar fazlası da param var. Ama dediğiniz gibi yani otobüse gittiğinizde belki bir kişiyle tanışabiliyorsunuz. O da işte koltuk arkadaşınızla. Trende gene öyle ama otostopta ailelerle tanışıyorsunuz. O çok önemli. Peki hocam siz yola çıkmadan veya da çıktıktan sonra toplumun size herhangi bir bakış açısı var mıydı ya? Ne gerek var işte neden seyahat ediyorsunuz? Nasıl? Şöyle yakın çevremden yani arkadaş grubumdan çok takdir aldım. Eleştiri almadım diyebilirim. Aileden biraz eleştiri geldi. Benim eşim çok sağlamcıdır. Kendisi gezmeyi sevmez zaten o yüzden gelmedi. Gelmeyecek de daha doğrusu. O tabii biraz bir takım risklerden dolayı belki ya işte gitme, gideceksen de işte adam gibi uçak biletini al, otobüs biletini al bilmem ne filan yollarda perişan olursun. O tür şeyler ama Kötü bir şey olmadı. yok kötü bir şey olmadı. Ben bir de Türkiye'de otostopla birçok bölgeyi gezdim diyebilirim. Yani benim Türkiye'de otostop deneyimim çok oldu. Kampçılığı da severim. Karadeniz bölgesinde çok kamp yaptım. Neresiniz hocam? Ben Kocaeli'liyim. Kocaeli. Hı hı. Yakınmışız. Ben Sakarya'da yaşıyorum. Zonguldak'ta doğdum. Öyle mi? Gidebildiği yere kadar gideceğim. Erken yaşta bu yolculuğa çıkmak ister miydiniz yoksa emekliliği beklemek İstemezdim. Neden istemezdim biliyor musunuz? Şimdi ben zaman zaman sizin gibi genç arkadaşlarla empati kuruyorum. Yani kendim empati kuruyorum. Kendimi işte Burak Durgun'un yerine koyuyorum. Furkan Aras'ın yerine koyuyorum. Oğuzhan Tıraş'ın yerine koyuyorum. Ve şöyle düşünüyorum. Ben o yaşlarda geçseydim şimdiki gibi mutlu olamazdım diye düşünüyorum. Çünkü sizler için ucu açık bir dönem değil bu. Yani siz bu hayalinizi gerçekleştirmek için çabalıyorsunuz. Ama en nihayetinde modern hayata bir zaman bir şekilde dönmek zorunda kalacaksınız. Bu insanı mental olarak bence yorar. Benim öyle bir rahatlığım var. Yani benim modern hayatla artık bir bağlantım yok. Sadece emekli maaşımı, aydan aya emekli maaşımı bekliyorum. O maaşı Türkiye'de, evde, camide kös kös oturup harcamak var. Bir de görmediğim yerleri görerek harcamak var. Ben o ikincisini tercih ettim. Dolayısıyla benim için ucu açık bir süreç bu. Yani kendimi daha rahat hissediyorum sizlere göre diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, ben son 15 senemde, çalışma hayatımın son 15 senesinde hep bunları biriktirdim. Yani bugünleri biriktirdim. Fikir olarak biriktirdim, ruh olarak biriktirdim. Para olarak bir sıkıntım olmayacağını zaten düşünüyordum. Ama olarak yani konsantrasyon olarak ben bugünleri biriktirdim. 15 senede biriktirdim. Ve şu anda hayalinizi gerçekleştirdiniz. Evet, o yüzden kendimi çok rahat hissediyorum, çok hazır hissediyorum. Sağlığım da yerinde çok şükür. Onu soracaktım hocam. Yani 57 yaşındayım. 15 sene sigara kullandım. Son 20 senedir sigara içmiyorum. Sigarayı bıraktım. Alkolle hiç aram olmadı. İşte bir kilo problemim vardı. Bu seyahate çıkarken ben 96 kiloydum. Şu an 80 kiloya indim. Onu da işte lokal yemeklerle, az yiyerek, çok yürüyerek yapıyorum. Yani sırt çantasıyla ben yürümeyi çok seviyorum. Dolayısıyla yani bu sağlık temposuyla bir yere kadar, bayağı bir yere kadar giderim diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir fikrim var, yeni bir düşüncem var. O da birkaç gündür kafamı kurcalıyor. Ben gittiğim ülkelerde UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş olan yerleri çok merak ederim. Mesela işte Siem Reap'te kaldım, Angkor Wat'ı gezdim. Şimdi onu araştırıyorum. Gideceğim bölgelerde, gideceğim ülkelerde Dünya Mirası listesinde resmi olarak yer alan yerleri hiç atlamadan hepsini tek tek görmek istiyorum. Öyle bir idealim var. Onu da gerçekleştireceğim inşallah. İkiye ayırmak istiyorum. Bir genç insanlara, bir de benim yaş grubumdaki insanlara mesajım var. Gençlere mesajım şu. Gençler parayı hiç dert etmesinler. Yani şu sosyal medya mecrası onların seyahatte harcayacakları parayı kazanmalarına yardımcı oluyor. Eğer böyle bir
Evet, idealleri varsa, böyle bir amaçları varsa, gezmek, görmek istiyorlarsa hiç durmasınlar. Benim yaş grubundaki insanlara da mesajım şu, onlar da parayı dert etmesinler. Yani ortalama bir emekli maaşıyla da bir insan bu tarz, yani bu sistemde çok rahat gezebilir. Yani benim kaldığım hostellerde kalmaz da belki yarısında çadırda kalır. Mesela ben Koh Adası'na geldim. Önceden rezervasyon yaparak bir hostelde kaldım. Ertesi günü bir çevre gezisinde bir baktım. Esasında çadır kurulabilecek çok güzel yerler keşfettim. Sonra da çok pişman oldum. Çünkü çok kalabalık bir İsrailli genç grupla beraber hostelde onların gürültüsünü çektim. Onların stresini yaşadım. Çok saygısızlar. Çevreye karşı çok duyarsızlar. Böyle bağırış çağırış bilmem ne. Çok da pişman oldum. Keşke çadırda kalsaydım diye. İnsan gezmek istedikten sonra her yaş grubunda gezebilmeli. Sadece işte ona karar vermek. Yani ben gidiyorum. Acaba gidersem o mu olur, bu mu olur? Hiçbir şey olmuyor. İnsanlar birbirlerine muhakkak yardım ediyorlar. Sizin yaşadığınız gibi kötü olaylar da belki yaşanıyor ama o kaderde varsa zaten yaşanacak. Onun önüne geçemezsiniz. Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet. Yolunuz açık olsun. Size Allah güç kuvvet versin. Çok teşekkür ederim. Gezin. Bol bol gezin. Ben hep şunu söylüyorum. Evliya Çelebi'nin torunları olarak Türkiye'den 85 milyon Türkiye'den belki 85 tane ciddi manada gezgin çıkmamıştır. Çok çoğalmanız lazım. Çok olmanız lazım. Ben teşekkür ederim canım. Sağ olasın. Ve an itibariyle Sionikville'e geldim. Arkadaşlar ben uyuyakalmışım ya. Evet, tuttu, çağırdık. Aklınızda bulunsun. Grab'e indirin. 2 kat daha fazla fiyat veriyorlar. Şimdi terminale kadar gideceğiz. 1 dolara gidiyoruz. Adamı da arıyoruz. Adam meğersem dibinizdeymiş ya. Yanımızda duruyor bak. Üçümüz duruyoruz. Grab'den bakıyoruz. Adam da yanımızda bereyle o da ekrana bakıyor. Reşit dedi ki ya hiç özelimiz yok diye. Meğerse adamla ekranda da aynı ekran varmış. O da melepekleş bekliyor. Either one person, two person. We don't have Listen to me. The company booking. Company booking, you know? Grab only 2 people. But 3 people you can pay a little bit more. Okay, cancel our reservation. Cancel. Bro, what's the wrong now? Why you wanna make a problem? We have to go and still we are waiting here. Arkadaşlar, adam daha fazla para almak istedi. Biz de işte dedik ki böyle yokuş yaptık. Evet, Furkan'ın küfür ettiği yerleri kestim arkadaşlar. Videoyu 20 dakika kısaldı bir anda. Ya gelişmemiş yerlerinde böyle dezavantajlı var, tamam mı? Hani kardeşim burada fiyat yazıyor. Boşuna mı indirdik biz bu aplikasyonu? Yani hem bir kişi binmişim hem 10 kişi binmişim yani. Ya aynen öyle. Biz şu anda Sionikville'deyiz. Çoğu yere zaten otobüs bileti var. Ülke değiştirecekseniz, ülkenize geri döneceksiniz, başkente gideceksiniz, Vietnam'a gideceksiniz, Laos'a gidecekseniz her yere burada hem yataklı hem VIP farklı ulaşım biçimleri var. Fiyatları da göstereyim. Bakın mesela Siem Reap'ten Sionikville'den Siem Reap'e gideceğiniz 10 saat 20 dolar. Şuradan böyle ekran görüntüsü almak isteyenler. Phnom Penh başkent 15 dolar. Bangkok'a var 37 dolar. Ho Chi Minh'de bak burada 40 dolar yazıyor. Ben 35 dolara aldım. Beklemelerle 12-13 saat sürecek bir yolculuğa çıktım. Normalde 11 saat falan yazıyor da anladığım kadarıyla biraz daha fazla sürecek. Tabii yol güzergahında kayıtlı olacağım. İnternet üzerinden elektronik vizeye başvuruda bulunmuştum. Normalde 3 günle 2 hafta arasında bir geri dönüş sağlamaları gerekiyor. Benim 10 gün kadar sürdü. İlk başvurduğumda bir şeyleri eksik yapmışım. Sonra bir daha güncelleme yaptım. O yüzden eğer ki elektronik vizeyle başvuracaksanız Vietnam için bir gün kafadan 10 gün öncesinden başvurmanızı tavsiye ederim. Yollar nasıl? Yalnız yolun iyice cırkı çıktı arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim, şu anda şehirler arası yolda ilerliyoruz. Yani böbrek taşı dökme garantili yol yapmışlar. Arkadaş, dalgalı denizde bu kadar sallanmadım ya. Vay be, asfalta ulaştık, medeniyete ulaştık. Kamboçya'nın
güzel yerlerinden bir tanesi. Kampot'tayız. Bir 10 dakikalık molamız var. 10 dakika moladan sonra yolculuğumuz devam ediyor. Değil mi kardeşim? Yalnız hemen size güncellemeleri çekeyim. Furkan'la video çekmiştim ya. Yolda gelirken beni aradı. Dedi telefonu o otobüse ilk bindiğimiz yerde unuttum. Şeyden kontrol etmiş. GPS bulma özelliği var ya. iPhone'un bul özelliği. Oradan kontrol etmiş. Telefon kapalı. Oradan da ulaşamıyor. Neyse ahan dedik yani. Gitti. Bana sordu sen neredesin, yola çıktın mı diyor. Çünkü onlar benden önce gitmişlerdi. Aradan yarım saat 45 dakika sonra tekrar konuştuğum zaman telefonun bulunduğunu söyledi bana. Çok şükür telefonunu kaybetmemiş. iPhone 15 Pro Max yani. Ve bir influencer'ın silahı. Silahsız savaşa gitmek gibi bir şey yani. Telefonsuz yola çıkmak. Ve tam ülkeye dönüyor. Ülkeye dönmeden böyle bir şey başına gelmesi üzücü. Bu olayı şu yüzden anlatıyorum arkadaşlar. Gittiğiniz yerlerde şirketlerin böyle mesela buraya geldiniz ya hemen telefon numaralarını, adreslerini filan bakın mesela orada Facebook adresi var. İşte telefon numaraları var. Telefon numaralarını filan fotoğrafını çekin veyahut da kaydedin ki böyle ekstrem olaylarda mağduriyet yaşamayın. Onlar da bana direkt şeyi sordu. Telefon numarasını sordu. Ben dedim ki bilet almıştık. Biletin üzerinde yazıyordur. Onlar da orada o şekilde ulaşmışlar. Yani ama ulaşamasalardı telefon gitti. Bir de yoldalardı. Telefonu peşlerine otobüsle göndereceklermiş. Aklınızda bulunsun. Arabaların plakasını, bazen küçük görüntüler alıyorum ben böyle giderken. İşte şoför, kişiler. Yani 2 gün sonra polise gittiğim zaman dedim ki bak bu arkadaş vardı, şu vardı falan deyip daha kolay bulabilirler. Bir gezginden böyle küçük nükteler olsun. Bu videonun içerisinde de serpiştirelim. An itibariyle Kamboçya'dan çıkış yaptım. Şimdi Vietnam sınırına doğru yürüyorum. Kolay bir çıkış oldu. Evet arkadaşlar, sağ salim Vietnam'a geçiş yaptım. Geçişte ev vize aldığım için sadece $1 ekstradan ödedim. O da ateşime falan baktılar. Aksi takdirde herhangi bir problem yok. Kolay bir geçiş oldu benim için. Sırt çantasını da çok aramadılar. Ne işinize yarayacaksa bu bilgi bilmiyorum ama söylemek istedim nedense. Ve şimdi buradan yavaştan geçiyoruz. Hatiyen sınırında geçtim arkadaşlar. Tam en son dedim ki bir şey olmayacak, geçeceğim. Çünkü sınırlar geçişleri çok zor oluyor ya. En kıytırık ülkelerde bile bazen sorunlar yaşıyorum. Maalesef diyeyim. Tam sınırdan en son arkadaşlarla beraber geçtik. Kulübeden dediler ki sen geri dönmen gerekiyor. Aha dedim yine başladık. Neyse tarihi yanlış yazmışlar, iyi hesaplamamışlar. Bir daha geri döndürdüm, işleri hallettik. Bir firmadan bilet almıştık. O firmayı bekliyoruz. Buradan bizi alacak herhalde. İnşallah. Şu an ortada olmasa da, görünmese de onu alıp uzun soluklu bir yolculuğa çıkacağım.